arka arkaya kaç tane şey oldu ya. Videosunu mu çeksek acaba, bilmiyorum ki. Bak burada da yine saçmalık var. Bak yeşil yanıyor, gidemiyoruz. 20 dakikadır 20 tane şey oldu. Ya bak, kornaya basmayı hiç sevmiyorum ama kornaya basmayınca imkan da vermiyor. Abi biriniz öne gideceksiniz, biriniz geriye gideceksiniz. Bu yol açılacak. Ama çok geç gittin işte. Çok geç gittin. Artık bize kırmızı yandı. Bak karşı taraf geliyor, onlar kornaya basıyor. Ben mecburen sola dönemiyorum. Ya sağdan gideceğim. Zamanında yapman lazım bunu. Zamanında yapsan hiçbir sıkıntı olmayacak. Hatta abi birazdan bize yeşil yanacağı belli değil mi? Senin önün gitmiyor, akmıyor değil mi? Önün gitmiyor. Neden basıyorsun gaza abi? Bir araba geride dur, bekle. Ne olur ne olmaz diye. Bu adamlara yeşil yanarsa ben ne yapacağım diye, bunu düşünmeniz lazım zaten. Sizin bu pozisyonda kalmamanız lazım. Bakalım daha neler olacak ya. Ben bayağı bir sinirlendim bugün. Çok şey oldu. Bitmiyor aksilikler. Bak şimdi mesela bana yeşil yandı değil mi? Önümdeki arabanın onun önündekini görmeye çalışıyorum. Trafik rahat değil mi? Akıyor. Şimdi ben trafik akmıyorsa, burada kalırsam birazdan yan tarafa yeşil yanacak. Yani bunu yapmamak lazım. Bu pozisyonda kalmamak lazım. Trafiği biraz okumak lazım. Neyse. Biz yine böyle bu benim üstümdeki olumsuz enerjiyi şeye çevireceğim abi. Olumlu enerjiye çevireceğim. Güzel böyle bir trafikte yine neler yaşıyoruz arkadaşlar, böyle neler yapıyorum videosu çekelim. Böyle bir hani yine eğitimci değiliz de hani eğitim tadında olsun, böyle anlatayım ben neler yapıyorum falan diye. Şimdi mesela buralar çok sıkışık, bak 2 şerit dolu. Mecburen en sağa gideceğim. Motorcu arkadaşımızın kontrolünü yapıyoruz. Geçiyoruz abi, tamam, ortam güvenli. Şimdi ben birazdan ilerideki yolun en soluna gideceğim, tamam mı? En sağda durmak çok yanlış. Yani bunu yapmayın ama ben neden yapıyorum? Ya ben arabama güveniyorum, kendime güveniyorum, tamam mı? Hem de şu an ışığa konsantre olmuş durumdayım. Işık yanar yanmaz basıp gideceğim. Şimdi insanlar bu hareketi yapıyorlar. Bir de üstüne gitmiyorlar. Gitseler sıkıntı yok. Şimdi mesela birazdan bakalım ben bu arkadaşları zora sokacak mıyım? Mesela böyle hayvan gibi gaza basmama bile gerek kalmadan zamanında kalkış yaptığım zaman kimse benim yüzümden ne frene basıyor ne gaza basıyor. Kimse zora girmiyor. Abi kediyi gördünüz mü? Trafiğe baktı, herkes duruyor, karşıya geçiyor. Abi hayvanlar bile bizim içimizde yaşayınca, bak motorcu arkadaş geldi. Ama onlar erkenden kalkıp gidiyor mesela. Bence yine hiçbir şey olmayacak. Bak sarı yanar yanmaz basıyorum, gidiyorum. Kimseyi zora soktuk mu? Bak hiç kimseyi zora sokmadık. Bak mis gibi önüme atlayacak birisi var mı diye kontrolümü yapıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi mesela burada soldan gitmek yanlış ama şu sağdaki arabalardan bir tanesi acaba buradan tünele girmeye çalışır mı diye, o yüzden sola geçiyorum. Yani normalde şu an solda olmamam gerekiyor. Çünkü ben bu tünelden çıkar çıkmaz sağ tarafa döneceğim. Hatta aslında bu tünelin üstünden de gidilebilir aslında da. Aslında bu yaptığım da yanlış da. Ya orada da çok yol ayrımı var. Orası da çok sıkışık. Şimdi mesela ben o yüzden insanlara bak abi, bak işte bunu diyorum ya. İnsanlar sizin yüzünüzden fren yapmamalı. İnsanlar sizin yüzünüzden şerit değiştirmemeli. Bunu yapmayın ya. Ben senin yüzünden orada Audi'ci ile belki kaza yapacağım ya. Of. Audi'ci bana da kızmış olabilir mi acaba? Geliyor ama, yaklaşıyor ama. Abi gözünü seveyim. Aramıza bir tane araba alsak mı acaba? Bir emin olalım bakalım. Bizimle mi uğraşıyor diye. Abi geliyor. Ya sen 3 silindirli minicik motor olan Toyota Yaris'ten ne istiyorsun arkadaş? Ben yürü git. Bak mesela burada sol şeridi işgal etmeyin işte. Ben basıp gitmek istiyorum abi şu an. Bak Audi'ci peşimde. Geçin abi sağ tarafa. Bak sağ taraf bomboş. Allah'ım yarabbim ya. Audi'ci kardeş, arabanın canını aldım. Gözünü seveyim. Benim 3 silindirli minicik motorum var. Ne istiyorsun benden ya? Ben şu an kendi kendime gelin güveyim oluyorum ya da şey mi? Abi bu arka, benim arabanın arkasında şey sticker'ı var. Roadrunner sticker'ı var, kesin bunu gördü var ya. Şu an durduk yere gece rol yapıyoruz abi. Ama abi benim arabanın motoru bu kadar gitmiyor. Bak motorumu patlatacağım senin yüzünden. Abi hazır ortamda sıkışmışken ben sağa geçeyim, yolumu vereyim. Abi tamam, sen gidebilirsin, gözünü seveyim.
Ya hayır ben gitmem. Yok yok abi, bu abi bizimle oynuyormuş. Ben şöyle bir camdan elimi çıkartayım da gözünü seveyim, gitme. Ben seni takip edeyim. Şimdi ben önden gidiyorum ya, ne kadar yani abi yok, bu araba çok güçlü. Bu araba çok güçlüymüş. Ah, yetişemiyoruz. Abi motorum patlayacak. Ya abi motorum. Canını aldık arabanın bu gece. Ya o kadar stres, o kadar sıkıntı üstüne böyle güzel denk geldi ya kardeşim. Valla 10 numara adamsın ama niye gitmiyorsun? Bak, seni geçmek istemiyorum ama geçmek zorunda bırakıyorsun beni. Kusura bakma. Helal et hakkını, ayar vermek zorundayım. Abi radar arabası mı o? Abi reis radarı görmüş, ondan gitmiyormuş. Allah korumuş bizi. Abi Audi'ci uzayıp gidecekmiş normalde. Dur, o temas kurmaya çalışıyorum da bakamıyorum. Şu an görüyorum. Birbirimize bakıp gülüşüyoruz. Abi bu arkadaş bize olmamış ya. Ayar olmamış. Biz bayağı bildiğin rol yapıyoruz ya bu gece. Ama bitti. Abi radar var, kusura bakma. Valla polis amcadan Allah razı olsun. Yani çok kötü saplayacaktın bana. Ben bu Audi'lerin de modellerini de bilmiyorum, motor güçlerini de bilmiyorum ama adam bastı uzadı gitti yani yokuş yukarı. Biz arabanın canını aldık, yetişemedik. Sonra yetişebildiğimizi düşündüğümüz anda da polis varmış meğersem. Reis ondan gitmiyormuş. Abi sen gece gece bu fakir adamdan ne istedin ya? Bizim 3 silindirli minnacık motorumuz var. Sen ya niye oynuyorsun ki bizimle? Motoru patlatacaktık vallahi gece gece. Bak arkamızda. Abi yani yapacak bir şey yok. Böyle tın tın gideceğiz artık. İyiydi. İyiydi vallahi. Polis amcadan kendimizi yapmış olduk. Polis amcaya sığınmışız gibi bir görüntü de yok abi. Vallahi 10 numara oldu yani. Abi helal et hakkını, ben yine bir sol şeride çıkacağım yani. Sol şerit senin hakkın ama. Ya şimdi ben bu videoyu paylaşacağım. Arkadaşların sana demeyecek mi? Ya sen o fakir Toyota'dan ne istiyorsun demeyecekler mi? Seninle uğraşacaklar şimdi. Bu reis var ya, bence yaptı. Selektör yaptı ya bize. Önüme geç diye yaptı ya. Selektör attı ya. Bence canlı Toyota Yaris'in performansını dışarıdan denemeye çalıştı arkadaş. Acaba Toyota Yaris alsam mı falan diye düşündü. Abi sen dışarıdan arabayı izledin, ben de içeriden sana hayatı çekiyorum. Umarım bu video denk gelir sana. Valla polis ileride gidemiyoruz. Kimseyi de riske atmadan güzel, eğlenceli bir geceydi. Şimdi biz bir şey de yapamadığımız için yavaştan trafiği tekrardan anlatmaya başlasak iyi olacak galiba. Yani mümkün olduğunca sağdan git kuralını böyle yüksek hızlarda uygulayamıyoruz arkadaşlar. Çünkü ben şu an sağa geçsem tekrardan ortaya veya sola geçmem gerekecek. Mesela şu an ortaya geçelim. Bak çok uzun süremiyor, anlatabildim mi? Hızımı kesiyorum mecburen. Toyota gidiyor. Biz de dörtlülerimizi açalım, selam verelim. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. İyi bak kendine. Valla motoru az daha elime alıyordum ama sağ olasın. İyi bak kendine, hayırlı akşamlar. Bak mesela. Mümkün olduğunca sağdan git kuralını sen uygulayabilir misin diye bir bakalım. Uygulayamıyormuş. Mesela burada motorcu var, yol ayrımından çıkan insanlar var. Mesela biz mecburen sola çıkmamız gerekiyormuş. Güzel geceydi ya. Çok kötü başladım. Sonra Audi'ci arkadaş sağ olsun keyfimizi yerimize getirdi. Şimdi burada yan yoldan katılan arkadaşlar var. O yüzden sağa birazcık yine geçmiyorum. Çünkü bak arkamızda beklettiğimiz hiç kimse de yok, görüyor musunuz? Bizim yüzümüzden insanlar şerit değiştirmiyor. Bizim yüzümüzden fren yapmıyor. Yani böyle durumlarda da kendinizi zora sokup sağdan gitmeyin. Ortam müsaitse orta şeritten gitmeye devam. Bakıyorum yanımdaki kamyonu makul bir hızla sollayabiliyor muyum? Sollayabiliyorum. Orta şeritte olmanın sorumluluğu bu. Arkamda birikme yok.
Ama bak mesela önümde bir birikme var. Bunun sebebi ne diye şöyle bir inceleyelim trafiği, bakalım. Bak, insanlar birbirlerini takip ediyorlar. Bak, en öndeki beyaz araba kamyonu yavaş yavaş solluyor, görüyor musunuz? Arkasında bir birikmeye sebep olmuş. Hatta bak, BMW'ci arkadaş da sinirlendi. Gaza bastı, sağdan uzayıp gidiyor mesela. Abi işte bu en öndeki beyaz araba siz olmayın. Bak halen geçmedi mesela. Geç abi sağa, değil mi? Sağdan git, trafik aksın. Ya şu an mesela ya bu mesela BMW'ci arkadaş yüzünden ben sağa geçemiyorum da aslında tam tersi, ortadan gitmeye devam edip trafikte ortadan gidince neler oluyor diye bakalım mı? Yavaş yavaş yavaşlayalım mesela. Şimdi mesela şu an zaten ben istesem de sağa geçemiyorum, tamam mı? Şu an halen kurallara uyuyoruz. Sağımızdakini makul bir hızla solluyoruz. Ortadan makul bir hızla gitmeye devam ediyoruz. Şu kurallara uymayayım dedim ama abi, kurallara uymamak da çok zor. Yani doğrusunu yapmak daha kolay. Şimdi ben yavaş yavaş videoyu da kapatmak istiyorum ama size bak şunu anlatmak istiyorum. Şimdi ben sağda olsaydım, bakın bu arkadaş bence ortadan gitmeye devam edecekti. Belki ben şu an sağda olsam, bak sol şeritteki adam da ortaya geçecekti belki. Şu an orta şeritte hızım 100 olmasına rağmen yine de trafikte gerginliğe sebep oluyor. Bak benim yüzümden şu an bir adam şerit değiştirdi mesela. Ve sağım uçsuz bucaksız bomboş. Yani bahsettiğim şey bu bile değil aslında. Bakın şu an sağa geçeyim de ben bir üstündeki öncelikle o şeyi atayım, stres atayım. Ben ortadan gittiğim zaman geriliyorum çünkü abi. Birileri benim yüzümden fren yaptığı zaman, şerit değiştirdiği zaman ben üzülüyorum ya. Yerlerde ıslak. Durduk yere benim yüzümden şerit değiştirirken kaza yapsa ben kafayı yerim ya. Günlerce uyuyamam yani. Böyle şeyleri yapanları hiç anlamıyorum. Deminki o videoda o en öndeki araba kaç tane arabaya fren yaptırdı, kaç tane arabayı yavaşlattı. BMW'ciyi sinirlendirmiş. BMW'ci sağdan geçti gitti falan, anlatabildim mi? O en öndeki beyaz araba olmanızı istemiyorum. Orta şeridi sık sık kullanın. Bol bol kullanın. Orta şeridi böyle bırakmayın ama bir arkanıza bakın, trafiği aksatıyor muyum? Trafikte strese sebep oluyor muyum diye trafiği inceleyin. Mesela şu an ben sağdan gidiyorum ama orta şeritten giden arkadaş olduğu için mesela şu an arkadan bir araba gelse tek bir tane şerit açık. Bizden daha hızlı olan herkesin şu an sadece soldan gitme hakkı var. Abi neden? Bomboş yolda biz niye yan yana gidiyoruz mesela? Yani birimiz 5 kilometre daha hızlı gitsin veya birimiz 5 kilometre daha yavaş gitsin. Tek sıra halinde sağdan gidelim. Yol 3 şeritli yolun 2 şeridi boşta kalsın. Neyse. Trafik bayağı bir rahatladı. Gerginlik, stres azaldı. Yine tesadüfen güzel bir video çıktığını düşünüyorum. Arkadaşlar, eğer ki videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Çünkü bu beğenmek demek, yani bu video sana bir şeyler kattığını düşünüyorsan, seni eğlendirdiğini veya eğittiğini düşünüyorsan beğen tuşuna basarsan senin profilinde bir ne yapıyorsunuz bak zamanında şeridine geçmeyen bir arkadaş. Abi çok önceden şeridinize geçmeniz lazım. Durduk yere kazayı tetikleyeceksiniz ya. Ya bir kapanış yapamadık ha. Olaylar bitmiyor bu gece. Sağ salim eve varırız inşallah. Neyse arkadaşlar, eğer videomu beğenirseniz başka birilerinin de keşfetine düşmesine yardımcı olursunuz. Hepinize iyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.